Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere alışılmışın dışında çok farklı bir börek çeşidi tarifim var. Tepsi tepsi yapıyorum, anında bitiyor. Gerçekten çok pratik ve lezzetli bir tarif. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle karıştırma kabına malzemelerimi alıyorum. 1 su bardağı ılık süt, 1 çay bardağı ılık su ilave ediyorum. Ve 1 yemek kaşığı Insta kuru maya ekliyorum. Ve 1 yemek kaşığı toz şeker ilave ederek bütün bu malzemeleri şöyle bir karıştırıyorum. Evde olan malzemelerle hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi az bir malzeme ile gerçekten bir tepsi börek çıkartıyoruz ortaya. Artık unu ekliyorum. Un miktarını ve malzemeleri açıklama bölümünü ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Bazen burada bütün hepsini gösteremeyebiliyoruz. Bazen 3 bardak un koyup dördüncüyü gösteremeyebiliyoruz. Çünkü çok uzun zaman aldığı için bazı yerlerini kesmek zorundayız. Bazen diyorsunuz ki bu kadar un kullandınız. Açıklama bölümünde farklı. Hayır arkadaşlar. Açıklama bölümünü mutlaka ve mutlaka bakmanızı öneriyorum. Çünkü açıklama bölümünde tarifin tamamı yazılıyor. Sadece videoyu bakarak kalmayın. Bu söylediğim sadece bu video için geçerli değil. Tüm videoların açıklama bölümünü bakmanızı öneriyorum. Tekrar un ekleyerek bu bildiğimiz hamurlar gibi olmayacak. Hiç elimizi değdirmeden sadece kaşıkla sıvı bir hamur elde edeceğiz. Hamurun özelliği, pidenin özelliği odur. Tepsi pidesi Ege bölgesinde çok yapılan bir pide çeşididir. Kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Bu şekilde sıvık bir hamur olacak. Yağla biz bu hamuru toparlayacağız. Daha sonra evet. Bu kadar hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Şöyle kaşıkları da kalan hamurları iyice sıyıralım. Ziyan etmeyelim. Ve daha sonra üzerini kapatarak yaklaşık 35-40 dakika arası mayalandırmayı bırakalım. Havalar çok soğuk arkadaşlar. Fırını 50 dereceye ısıtıp daha sonra kapatarak içerisinde mayalandırabilirsiniz. İç harcını ben bu şekilde ısırgan otu ve pırasa kullanıyorum arkadaşlar. Bizim buralarda ısırgan otu çok meşhurdur ve çok yararlı bir ottur. Eğer ısırganı bilmiyorsanız ve sizin oralarda yetişmiyorsa bu tarifimizin içerisine ıspanak, patates, sade peynir, yani bu şekilde de iç malzemesi hazırlayabilirsiniz. Ayrıca bu pidemizi çok yakışan bir iç harcı daha var. Patlıcanlı iç harcı ve kabaklı iç harcı da hazırlayabilirsiniz. Gerçekten hepsiyle çok lezzetli oluyor. Ben tazecik ısırgan bulduyken bu tarifi yapmak istedim. İç harcımı hazırladım. İçerisine de bir miktar lor koyarak iyice ezdim ve bir kenarıya alıyorum. Mayalanan hamuru şöyle açıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde mayalandı. Kesinlikle elimize yapışıyor diyerekten un eklemesi yapmıyoruz. Elimi şöyle parmak uçlarımı yağı bandırıyorum ve bu şekilde hamuru toparlıyorum. Hamurun maya kokusunu çıkartıyorum. Şimdi yorumlarda yine yazacaklar, bazı abonelerim, bazı izleyicilerim takıdan hoşlanmıyor. Ben yüzükle çok oynuyorum arkadaşlar. Bir sağ parmağımı bir sol parmağımı çok oynarım. Onun için unutuyorum. Lütfen kusuruma bakmayın. Bu sefer de sağ elimde kaldığı için maalesef unutmuşum. Görmezlikten gelin. Satış ve misafiri yapmadığım için hiç problem değil. Çünkü ev halkı yiyeceğimiz için bizim için problem yaratmıyor. Çünkü ellerimizi zaten günde 100 kere yıkıyoruz arkadaşlar. Çünkü video çekimleri o kadar çok basit ve o kadar çok kolay değil yani. Ben o otu yıkarken inanın 5 kat 6 kat otu temizliyorum. Çünkü otta kum çok fazla oluyor. Onun için temizliği ve hijyeni çok dikkat eden birisiyim.
Bu kadar ufak ayrıntıları takılmayın diyorum. Evet, gördüğünüz gibi bakın elime yapışıyor. Hiç problem değil dediğim gibi. Tepsideki yağdan alarak bu şekilde elinizle hamuru açın. Öncesinde ortasını açın arkadaşlar. Ortası çok önemli. Ortasını iyice inceltin. Kenarlarını da büyütmeye çalışın ama genellikle ortasını açmanızı öneriyorum. Çünkü bütün malzemeyi ortaya koyacağız. Şimdi şöyle göstereyim. Bütün malzemeyi ortaya koyup hamuru katlayacağız. Dediğim gibi diğer pide çeşitleri ve hamur çeşitlerinden çok farklı bir börek çeşidi. Ege yöresinde çok yapılan tepsi pidesi gerçekten çok lezzetlidir. Bütün harcı ortasını alıyorum. Videomu buraya kadar gelen değerli takipçilerim için küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Eğer ki sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerim size anında bildirim olarak gelecektir. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet, hamuru bu şekilde bohça şeklinde katlıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde hamuru katladım. Bütün malzeme ortasında kaldı. Şimdi ne yapıyoruz? Yine elimizi yağlayarak hamurun ortasından basarak nazik hareketlerle açıyoruz. Kesinlikle tamamen bastırmıyoruz. Hafif üzerinde çok az yırtılmalar olacak. Bu çok normal çünkü bu pidede oluyor. Şöyle yağdan alarak tepsideki biriken yağdan alarak üzerini hafifçe basarak hamuru açıyorum. Umarım videomu izlerken sıkılmamış, aksine keyif almışsınızdır. Elimden geldiğince tüm ayrıntıları anlatmaya çalıştığım için videom uzun oluyor maalesef. Şöyle kenarlarını iyice düzleştirdim. Gördüğünüz gibi çok az yırtılmalar var. O olacak. Mutlaka olacak. Hiç problem değil. Evet, pidemiz hazır. Bir kenarıya alıyorum. Üzeri için sos hazırlıyorum. Sos için bir çay bardağı yoğurdun içerisine bir tane yumurta sarısı ekliyorum. Şöyle 1 yemek kaşığı 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ederek iyice çırpıyorum. Sadece yoğurt ve zeytinyağıyla da yapabilirsiniz. Hiç yumurta eklemeyebilirsiniz. Yumurta olduğu için ben koymak istedim içerisine, ziyan olmaması için. Dediğim gibi bu pidede sadece yoğurt ve zeytinyağıyla da yapabiliyorsunuz. Gerçekten çok da güzel kızarıyor. Bolca yoğurdu her yerine gelecek şekilde sürüyoruz. Yine aklınıza takılan herhangi bir soru olursa yorum kısmını yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim. Her birinizin yorumlarını tek tek okuyorum arkadaşlar. Çok da mutlu oluyorum. Hepinizi ayrı ayrı teşekkür ederim. Evet, gördüğünüz gibi her yerine bolca yoğurdu sürdüm. Ve bir de tepsi pidesindeki önemli bir nokta. Öncesinde kesiyoruz. Mayalandırmadan önce, tepsi mayası yaptırmadan önce kesikler atıyoruz ki daha sonra güzel bir şekilde kesilsin. Şöyle dilimliyorum. Dilediğiniz gibi dilim yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde ben kare dilimler yapıyorum. Daha sonra kesmesi dediğim gibi kolay oluyor. Piştikten sonra bu şekilde dilimlere kestim. Üzerine yine aynı bir tepsiyle örterek yaklaşık bir 30-40 dakika mayalandırıyorum. Evet, pidem mayalandı. Gördüğünüz gibi kabarcık kabarcık oldu. Şimdi üzerine bolca susam ilave ediyorum.
Ben susamı çok sevdiğim için susam kullandım. Dilerseniz çörek otu da kullanabilirsiniz. Dilerseniz hiçbir şekilde kullanmayarak boşta bırakabilirsiniz. 180 derece alt üst ayar fırına, ısıtılmış bir fırına gönderiyoruz. Yaklaşık bir 30-40 dakikada pidemiz hazır olacak. Evet, pidemiz hazır. Şöyle göstereyim. Yumuşacık. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle kesikler attığımız yerlerin üzerinden tekrar geçiyorum. Daha rahat pideleri çıkartabilmek için. Eğer bu tarifi ilk kez deneyecekseniz lütfen yağlı kağıt kullanarak yapabilirsiniz. Daha rahat edersiniz. Evet, bu şekilde kestim. Pidelerimi hazır ettim. Ve artık sizlere yakından pidemin göstermek istiyorum. Gerçekten misler gibi koktu. Çok sevilen bir pide çeşididir. Hatta en çok sevdiğim yeri de kenarlarıdır. Şöyle altını da göstereyim. Gayet güzel bir şekilde pişti. Hiçbir şekilde aklınızı soru işareti kalmasın. İçerisindeki malzeme tamamen güzel bir şekilde pişiyor. Şöyle ortasından da göstereyim sizlere. Isırgan otunun lezzetini sizlere anlatamam. Gözlemesi, tepsi pidesi çok güzel olur. Değerli takipçilerim, beni Instagram adresimden de takip ederek destekleyebilirsiniz. Açıklama bölümünü kanalımı linkleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Buradan da söylemek gerekirse Filiz'in Sunumlar 11 sayfası benimdir. Teşekkür ederim şimdiden hepinize. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.